Atölye Masal YouTube kanalımdan herkese merhabalar arkadaşlarım. Bugün sizlerle kalp mini detaylı kupa kılıfı tarifimi birlikte örüyor olacağız. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi 3 boyutlu olacak. Nasıl kullanıldığına hemen bakalım. Kalbimizi şöyle koyalım. Ölçülerini de size veriyor olacağım. Sayıları değiştirerek kullanacağınız kupaya, bardağa uygun olacak şekilde değişiklikler yapabilirsiniz tabii ki. Şu şekilde bir kullanımı olacak. Tamamını kaplamasını istemedim. Kulbun başlangıç ve bitiş noktalarında altta biraz pay bırakarak, dudak payı bırakarak örmek istedim. Kılıf varken de içeceklerinizi yudumlayabileceksiniz. İsterseniz kalemlik olarak masa üzerinde kullanabilirsiniz. İçerisine minik bardak boyutunda saksıda çiçek yetiştirebilirsiniz. Tığlarınızı, malzemelerinizi koyabileceğiniz bir dekoratif kutu olarak da kullanabilirsiniz. Şöyle kalbi ellerin arasında yerleştirerek kullanmayı tercih ettim ben. Dilerseniz içini doldurmadan şu şekilde bir kalp örüp buraya dikebilir ya da yapıştırabilirsiniz de. Kolları istediğiniz gibi dikebilirsiniz ama bu tarifte ben çok yakıştırdım. Bu şekilde vereceğim şekilde dikiş yapmanızı öneririm. Farklı motifleri de yine buraya koyacak, kullanacak şekilde de temayı değiştirebilirsiniz tabii. Şimdi ölçülerine bir bakalım. Şöyle çıkarıyorum. Şöyle uzunluğunu başlangıç noktasından yaklaşık 26 santim olarak verebilirim. Enine bakalım. Yaklaşık 7,5 santim. Bardağımızı şöyle çapını ölçüsünde vermiş olayım size. Bardağımın çapı da 26 santim ölçüsünde. Şu şekilde 8,5 santim uzunluğu var. Öncelikle alt parçayı, taban parçasını öreceğiz. Zincir üzerinde örerek devam edeceğiz. Geçişlerde teknikler kullanacağız. Onları göstereceğim nasıl yaptığımızı, motifin kurulumunu, modeli nasıl öreceğiz onu göstereceğim. Kol kısımlarını ayrı öreceğiz. Yine burada kullandığımız ayrı bir teknik var. Bu teknik kullanacağımız bu tekniği birçok alanda değerlendirebilirsiniz. Ve dikiş kısımları ile bitireceğiz. Zincirleri ekleyeceğiz. Kullanıma hazırlayacağız. Kullanacağımız malzemelere geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olabileceğinizi de hatırlatmak isterim. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın ki yeni paylaşacağım projelerden anında haberdar olabilirsiniz. Hazırsanız şimdi malzemelerimize görelim. Evet, öncelikle hangi materyalde kullanacaksak onu seçiyoruz. Kupa olur, bardak olur ya da farklı kullanacağınız herhangi bir kutu olabilir. Orta kalınlıkta amigurumiye uygun ipler kullanıyorum. İğnem, makasım ve 2 numara tığım var. Elyafım var. Kalp yapımında dolum için kullanacağım. İp miktarları çok fazla değil, az miktarda kullanıyoruz arkadaşlar. O yüzden elinizde kalan, arta kalan ipleri de değerlendirebilirsiniz. Malzemeleriniz hazırsa o halde hadi gelin örmeye başlayalım. Şimdi tabanla başlıyoruz. Öncelikle zincir çekerek başlayacağım. Renkli ipimi alıyorum. Şöyle ipimi tığımla çevirip parmaklarımın arasında ipi tutup içinden tığımdaki ilmekten ipi geçirip şöyle bir kilitleyerek başlıyorum. 71 adet zincir çekeceğiz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 69, 70 ve 71. Şimdi zincirimizi tamamladıktan sonra tığımda ilmeğim var. Geriye dönüyorum. İkinci ilmekten başlayarak, zincirden düzeltiyorum. Başlayarak bir sık iğne yapıyorum. İlmeğimin arasından tığımı geçirdim. Aldım, ikisini bir kapattım. İpimi aldım, ikisini bir kapattım. İpimi aldım, ikisini bir kapattım. Her bir zincire bir adet sık iğne yapıyoruz.
Sıra sonuna kadar tamamlayacağız ve toplamda sıra sonunda elimizde 70 tane sık iğne olmuş olacak. Ben şimdi 70 sık iğneyi tamamlıyorum ve ikinci sıra için devam edeceğiz. Evet, son sık iğnelerimi de yapıyorum. Şimdi sona ulaştık arkadaşlar. Sırayı tamamladıktan sonra dönerek örmeyeceğiz. Burada bir zincir çekiyorum, sıkıştırıyorum ve ipimi kesiyorum. Şimdi krem rengi ipimle devam edeceğim. Ve örgünün tersini çevirmeden aynı yönde devam ediyor olacağım. İlk yaptığımız şöyle sık iğnenin tam tepeden ipimi birleştiriyorum. Şöyle bir düğümle birleştireceğim. Şöyle içeriye alacağım onu. Şimdi ilk sık iğnemizin arka lobundan, yani BLO'dan alarak ilmek kaydırma yapacağız. Önce bir zincirle sabitleyelim. Bakın. İlk ilmek kaydırmamı yaptım. Bir tane zincir yaptım. Bakın. Tekrar şöyle göstereyim. İpimizi şu tepe noktasından düğümledim. İlk zincirin arka ilmeğinden ip aldım. Bir zincir çektim. Aynı yerden ipimi tığıma aldım ve tığımdaki ilmekten geçirdim. İlmek kaydırma yaptım. Şimdi şu ipi arkada bırakıyorum, arada bırakıyorum. Yine arka ilmekten alıyorum, tığımdan geçiriyorum. Bu sefer şu ipin üstüne tekrar alıyorum. Yani bunu isterseniz daha sonra iğne yardımıyla da yapabilirsiniz. Ben şu anda kaybetmek adına bu yöntemi de göstermek istedim. Alıyorum ve tığımdaki ilmekten geçiriyorum. Bir tane daha yapalım. Şunu şöyle ipimin üstünden aldım. İlmek kaydırmamı yaptım. Diğerlerine devam edeceğim. Bakın şu şekilde bir görüntümüz olacak. Şöyle netleşebiliyordur diye umuyorum. Zincirimin arka tarafındaki ilmekten alıyorum. Tığımdan geçiriyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Ben şimdi hızlıca tamamlıyorum. Sonuncuyu da yapalım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Son kaydırmayı yaptıktan sonra örgümü çeviriyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve şimdi bana bakan tarafından alacağım ilmeği. Bakın. Şu değil de şu olacak. Bana bakan tarafından alacağım. Hemen ilkinden başlıyorum. İkili trabzan yapıyorum. 2 seferde çekeceğiz yani. Başını alıyorum. Bana bakan tarafından ikisini bir, ikisini bir. Tek kanadını alıyorum ilmeğin. İkisini bir, ikisini bir. Şöyle göstereyim. Bakın. Burada da dümdüz, pürüzsüz bir geçiş elde etmiş olacağız bu şekilde yaparak. Şöyle ilmeği aldığınızdan emin olun. Her birine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yine başa kadar herhangi bir değişiklik yok. O yüzden ben hızlıca yapacağım arkadaşlar. Dönüşte modeli kuracağız. Nasıl kuracağımızı, sıraların sonunda ne gibi bir işlem yapmamız gerektiğini, nelere dikkat etmemiz gerektiğini paylaşıyor olacağım sizinle. Şimdi 70 tane ikili trabzanı tamamlamış oldum. Arkadan görüntümüz de bu şekilde. Önden görüntümüz de bu şekilde. Şimdi modeli kuralım. 1, 2, 3 zincir çekip dönüyorum. Ve hemen ilk trabzandan, ikili trabzandan başlayacağız. Şöyle tığımı arkasından öne doğru sokuyorum. Ve ilmek alıp 2 de çekeceğiz. 2, 1, 2. Yani ikili trabzan yapıyorum. Şimdi ikinci
trabzanın arkadan öne doğru alıyorum ve tekrar arkaya. Bu şekilde aralarından geçiriyorum. Bir lastik görüntüsü vereceğiz. Şimdi bir sonrakine önden çalışıyorum. Bir sonrakine arkadan çalışıyorum. Bir önden bir arkadan yapacağız. Bakın şimdi öndekini çalışacağım. Tekrar göstereyim. Şöyle etrafından alıyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Alıyorum. 1, 2 de çekiyorum. Başına alıyorum. Şimdi arkasından çalışacağım bakın. Arka yüzündeyim. Etrafından çeviriyorum. 1 de 2 de çekiyorum. Sırada ön var. İşimin önündeyim. Arkasındayım. Bakın. Şu şekilde bir görüntü elde edeceğiz. Çok yakıştığını düşünüyorum ben kupa kılıfına da. Bakın ön taraftan arkaya, etrafından tekrar öne getiriyorum. İlmeğimi alıp 1, 2 de çekiyorum. Başına doluyorum. Şimdi arkadan öne, tekrar arkaya geçiriyorum ve 2 de çekiyorum. Bu şekilde bütün ilmekleri sırayla bir önden bir arkadan etrafından dolanarak modelimizi kuracağız. Sıra sonunda tekrar bilgilendirme yapacağım. Ben hızlıca örüyorum. Şimdi sıra sonuna geldim arkadaşlar. Buraya kadar yaptığımda 69 tane ikili trabzan yapmış olduk. Şimdi sonuncu 70.'yi yapacağım. Bakın arkadan öne doğru alacağım. Bu şekilde denk geldi. Ve 2 defa da çekeceğim. Mutlaka sayın, her sırada 70 adet olacak. Sayı artmasın ya da azalmasın. Sonda yapacağınız ilmeklerde mesela şu ilmeği yapmak isteyebilirsiniz ama sayınızı kontrol etmeniz açısından bunu bırakıyoruz. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum, dönüyorum. Bu yapmış olduğumuz örgüyü çevirdiğimde önde kaldı. Demek ki bunu arkadan alarak kullanacağım. Şimdi ne yapıyorum? Şu şekilde bakın tığımın üzerine ilmeğimi alıyorum. Şöyle çeviriyorum. Bunun arka etrafından almış oluyorum. Tekrar yapalım. Bakın şöyle çeviriyorum. Arkasından almış oluyorum. Şu şekilde 2 de çekiyorum ve birinciyi yapmış olduk. Şimdi bir sonrakini arkadan görünüyor. Önde öreceğiz. Örgümün ön tarafında alıyorum. Şimdi bu önde, bunu arkadan çalışıyorum. Yani önde görüneni arkadan, arkada görüneni önden öreceğiz. Bu şekilde değiştireceğiz. Bakın. Şöyle göstereyim. Trabzanlar boyut değiştirmiş oldu arkadaşlar. Bambaşka bir görüntüye büründü. Şimdi şöyle bunu önden alıyorum. Bir sonraki öndeydi. Bunu arkaya alıyorum. Şimdi tekrar şu şekilde bilgi vermiş olayım. Son taraflardakilere dikkat ediyoruz. İlmek sayımızı 70'ten değiştirmiyoruz. Bunu toplamda 7 sıra olacak şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Krem renkle yaptığımız, yani biz 2 sıra yaptık. Şu an 3. sıradayız. Bunu 7'ye tamamlıyoruz ve devam edeceğiz. Şimdi 7. sıramızı da tamamlıyoruz. Son 2 taneyi beraber yapalım. Şöyle arkadan alıyorum. Bakın şuradan önden alıyorum ve tamamlamış oluyorum. Şimdi renk değiştirme yapacağız. Bu arada bu teknikle ilgili de şöyle bir bilgi vermiş olmak istiyorum size. Yapmış olduğumuz FPSC ve BPSC kısaltmalarıyla ilmeğin arkasından ve önünden alarak örmedir arkadaşlar. Bunları detaylı anlattığım videolarım var. Onları da açıklamalar linkine ekleyeceğim. İzleyebilirsiniz. Sık iğnede, trabzanda nasıl kullanıyoruz detaylıca onu görebileceksiniz. Şimdi renk değişimi yapalım. Kahverengi ipimi son 2 ilmeğimin içerisinden geçiriyorum ve şöyle bir zincirle sabitliyorum. Bunları da düğümlüyorum. Şöyle içeriden alacağız onları. Şimdi çeviriyorum parçamı. Bana bakan taraf değil, arkadaki ilmekten alarak yine ilmek kaydırma yapacağım. İlk sık iğneden hemen başlıyorum.
ikinci sık iğneden, üçüncü sık iğneden. Bakın, alıyorum, tığımın içindekinden geçiriyorum. Alıyorum, tığımın içindeki ilmekten geçiriyorum. Ve burada yapmış olduğumuz görüntüyü burada da sağlayacağız. Her birine bir tane ilmek kaydırma yapacağım. Şu şekilde. Üzerine kahverengiyle devam edeceğiz. Ben başa kadar tamamlıyorum. Bu ipleri de keseceğim ve saklayacağım. İlmek kaydırmalarımızı bitirdik. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum ve örgümün tersini çeviriyorum. Bana bakan tarafına alacağım ilmeklerin ve birinciye değil ikinciye. Bakın, ilkini atlıyorum. İkincinin bana bakan tarafından alıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. İlmeğimi tığımın başına doluyorum ipimi. Bir geriye atladığıma batıyorum şimdi. Yine bana bakan tarafından 2 seferde çekip ikili trabzan yapıyorum. Tığımın başına alıyorum. Bir sonrakini atlıyorum. İkinciye batıyorum. Bana bakan taraflarını kullanacağım. Ön tarafı bırakacağız. Çünkü buradaki görüntüyü elde etmeye çalışacağız. Hemen bir tane atlıyorum. İkinciye 1, 2 de çekip ikili trabzan yapıyorum. Tığımın başına doluyorum. Bir geriye batıyorum. Şöyle de çevirip kendinize kontrol edin. Hangisini aldığınızı, doğru mu aldınız yoksa yanlış bir ilmek mi aldınız, onu da kontrollü gidin. İkili trabzanınızı yapın. Bir tane atlayın. İkili trabzan. Bir tane geriye. Şöyle birazcık uzun çekiyoruz bu ilmeği. Ve ikili trabzan. Bakın şöyle tekrar bakalım. İkili trabzanı yaptım. Bir geriden battım. Biraz uzun çekiyorum. Üstüne gelecek çünkü. Bakın, bu şekilde bir model oluşturmuş olacağız. Çarpı çarpı olmuş olacak. Bu modeli çantalarda çok sık görüyoruz. Kupada da kullanmak istedim. Kağıt iple öreceğiniz ürünlerde de çok yakışıyor. Farklı ürünlerinizde de değerlendirebilirsiniz. Bakın, mesela tığım bu şekilde altına girdi. Bunu istemiyoruz. Hemen çıkartıyorum. Tek telini bana doğru bakan, örgünün bana doğru bakan yerinden alıyorum ve örüyorum. Başa kadar bu şekilde tamamlayalım. Bir üst sırada nasıl örmemiz gerekiyor, nasıl bitireceğiz görelim. Şimdi bu sıramızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Şöyle gösteriyorum size. Şimdi bir sıra daha öreceğiz. Aynı modelle 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Şimdi ilkini atlıyorum. İkincisinden ikili trabzanımı yapıyorum. Bir geriye gidiyorum. Bir ikili trabzan daha yapıyorum. Bakın, üstüne denk gelmiş oldu. Şimdi buna atlıyorum, buna batıyorum. Şuradaki ilmek kafanızı karıştırmasın. Buna batmıyoruz. Çünkü bakın, buna batmış olduk zaten. Hemen bir sonraki modelin üzerine aynı şekilde kuruyoruz. Şöyle göstereceğim. Bakın. Bu şekilde görebilirsiniz. Bunu kullanmıyorum. Bunu atladım, buna batıyorum. Atladığım ilmeğe geliyorum. Bakın, şunu kullandık. Bu şekilde çektiğimiz için çaprazına sanki bir sonrakinde bunu kullanmamız gerekiyormuş gibi algılayabilirsiniz. Onu lütfen kontrollü örün. Model karışmasın. Bir alt sırada yapmış olduğunuzun üzerine tekrar yapmış olacaksınız. Aynı denk gelecek. Bir tane daha yapalım. Şöyle bir bakalım. Kullanacağınız materyalin uzunluğuna göre bu motifin gövde kısmını ya da bu ağız kısmını arttırıp azaltabilirsiniz. Dilediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Sıra sayıları tamamen size kalmış.
Yine uzunluk da aynı şekilde. Önemli olan çift sayı ile başlayın. Biz 71 ile başlamıştık. 70 üzerine kurduk. Bunu baz alıp siz de kurabilirsiniz. Şimdi ben bu modelin ikinci sırasını da aynı şekilde örerek tamamlayacağım. Bir üst sırada, son sırada ne yapacağız onu göreceğiz. Şimdi son sıramızı yapalım. Şöyle bir zincir çekmiştim. Dönüyorum. Şu ağız kısmını toparlaması, duruşunun daha muntazam olması için bir sıra daha gideceğiz. Ne yapacağız? Şu birinciyi atlıyorum. İkinciden başlıyorum arkadaşlar. İlmek kaydırma yapıyorum. Alıyorum, tığımdan geçiriyorum. Alıyorum, tığımdaki ilmekten geçiriyorum. Çok pratik bir şekilde ağız kısmını bu şekilde kapatmış olacağız. Modeli de toparlamış olacağız. Şimdi nasıl bir görüntü oluyor onu da göstereceğim ben size. Şöyle görelim. Bakın aradaki farkı görebiliyor musunuz? Daha düzgün bir bitiriş olacak. Hemen hepsine birer tane ilmek kaydırma yapalım. Toplamda 70 tane ilmek kaydırmamız olmuş olacak. Ve tamamladık. Şimdi kulba geçirmek için sapı yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 adet zincir çekiyorum. Zincirin şöyle düz yüzünü bu şekilde getiriyorum ve şu dibinden ilmek kaydırma ile birleştiriyorum. Şöyle bir tane de yanına ilmek kaydırma yapalım ve ipimizi keselim. Evet. Şöyle hemen iğnemi alıyorum. Bakın burada şu ilmeklerin arasından ipimi saklayacağım şimdi. Şöyle sıkıştıralım, düzeltelim ve ucunu da keselim. Biraz daha. Evet. Bakın bu kısmı tamamlanmış oldu. Şu şekilde. Yine siz kullanacağınız materyale göre de bu zinciri ayarlayabilirsiniz. Aynı zincirden bir tane de buraya yapacağız. Ve şimdi kol yapımıyla devam edelim. Şimdi kol yapımıyla başlıyoruz. Beyaz ipimizle öncelikle sihirli halka içerisine nasıl yapıyorum onu da hemen tekrar göstereyim size. Şu şekilde orta parmağıma doluyorum, çaprazı görüyorum, ilmek alıp şöyle bir sık iğne yapıyorum. Şimdi içerisine 6 adet sık iğne dolduracağım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şöyle sihirli halkamı kapatıyorum. Sihirli halka yapımı ile ilgili detaylı videomu da açıklamalar kısmına bırakacağım arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlarımız detaylı olarak izleyebilirler. Şöyle ipimi içeride yürüteceğim ben. Öncelikle ilk sık iğnemin içerisinden ipi alıp ilmek kaydırma yaptım. Şimdi bu şekilde devam edeceğim. Bir sonrakine bir tane sık iğne yapıyorum. Ve aynı yere bir sık iğne daha yapıyorum. Şimdi bir tane arttırma yapmış oldum. Hemen yanındakine yine 2 tane sık iğne yapıyorum. Bir arttırma daha yaptım. Bundan sonra hepsine çift sık iğne yapacağız. Arttırma yapmış olacağız hepsinde. 2, 4, 6 tane yaptık. 7 ve 8. Bir sonrakine geçiyorum. 9 ve 10. Bir sonrakine geçiyorum.
11 ve 12. Şunu şöyle alayım. Evet. Şimdi döne döne örmeye devam ediyorum. İlk sık iğneme ilmek belirleyici de bırakabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle farklı renkli bir ip de kullanabilirsiniz başlangıç noktası olarak. İlk sık iğneme bir sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine 2 tane sık iğne aynı yere örüyorum. Yani bir ördüm, bir arttırdım. Bir sonrakine bir örüyorum. Bir sonrakine 2 tane aynı yere örüyorum. Bir örüyorum, bir arttırıyorum. Bir ör, bir arttır. Bir ör, bir arttır. Bir ör, bir arttır. Bunu toplamda 6 defa tekrar ediyoruz. Evet, sonucu artırmamı da yaptım. Şimdi hemen sayalım. Kaç tane oldu? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 tane sık iğneye ulaştık. Bundan sonrasına düz herhangi bir iş arttırma yapmadan devam ediyorum. 2 ördüm. 3, 4, 5, 6. Hepsine bir tane batıyorum. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. Şimdi bir sıra düz ördük. Bunu toplamda 3 sıraya tamamlayacağız. Yani ben 2 sıra daha 18 sık iğne örüyor olacağım. Sonrasında devam edeceğiz. Üç sırayı da ördükten sonra şimdi ilk sık iğnedeyim. Şöyle ilmeğimi biraz uzatıyorum. Burada bir baş parmak yapacağız. Tığımın üzerine doluyorum. Şu ilk sık iğneden, bir sonraki sık iğneden şöyle uzunca alıyorum ve bu şekilde bırakıyorum. Uzunca ilmeği çekiyorum. İkisini topluyorum ve tığımda biriktiriyorum bu ilmekleri. Şimdi 1, 2 tane yaptık. Üçüncüyü yapıyorum. Dördüncüyü yapıyorum ve beşinciyi yapıyorum. Aynı yere yaptım hepsini. Şimdi hepsini bir tığıma ilmek alıp içlerinden geçiriyorum. Ama kapatmıyorum. Bir sonraki sık iğneden şöyle geçiriyorum. Tırnağınızla da düzeltin, parmağınızla. Şöyle dışarıya doğru bir bombe çıkacak. Popcorn yapacağız. Şöyle de sıkıştırın tığınızdaki ilmekleri ve ikisini bir kapatın. Bir sık iğnenizi oluşturmuş olun. Şimdi de bir tane popcorn yaptık. Diğer 17 sık iğneyi de herhangi bir işlem yapmadan düz öreceğiz. Şimdi 4 tane yaptım. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 şuradan alıyorum. Bakın. Şöyle çevirin. Uzunca bir ilmek var. Onu alın. Tamamlamış olduk. Şimdi bizim ilk sık iğnemiz burası. Başlangıç noktamız burası. Bu ilmek belirleyici ipimi buraya bırakabilirim. Ama onu da örmeyi unutmuyorum. Şöyle örüyorum ve arasına bırakıyorum. Şöyle biraz sıkıştırıyorum. Bir tane sık iğnemi yaptım. Şimdi hemen yanına bir tane azaltma yapacağım. Bir sık iğne yapacağım. Bir tane azaltma yapacağım. Bir örüyorum. Bir tane azaltıyorum. Bir tane örüyorum. İlmeklerimin önündeki dalları alıyorum. İkisini bir kapatıyorum. Bir tane örüyorum. Şöyle önündeki ilmekleri alıyorum. Hepsini bir kapatıyorum. Evet. Tamamladık. 6 tane yapmış olacağız arkadaşlar bu azaltmayı. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane ilmeğimiz oldu. 18'de 12'ye düşürdük. Şimdi modelimizi kurmaya başlayacağız. İlmeklerin arka tarafından yapacağız. Şimdi önce bir sonrakine şöyle bir ilmek kaydırmayla birleştirin. 1, 2, 3 tane zincirimizi çekelim. Ön taraftaki ilmeğin ön tarafını bırakacağız. Çünkü onu kahverengi ipimizle başka bir teknik uygulayacağız. Şimdi ilk sık iğnemin içerisine ben bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bunu 1 olarak sayıyorum. Bir sonrakine arka ilmekten alarak ikili trabzan yapıyorum. Şimdi 2 tane olmuş oldu. Bunu 1 sayıyorum. 2 olmuş oldu. Üçüncüyü yapıyorum.
Dördüncüyü yapıyorum. Beşinci ikili trabzanımı yapıyorum. Her birine bir tane ikili trabzan çalışıyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 tane. Şimdi bu ilmekleri şöyle ilk trabzanımızın tepesinden şöyle bir ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yine tabanda yapmış olduğumuz tekniği uygulayacağız. Şöyle ilk trabzanı, ikili trabzanı ön tarafından örüyorum. İkincisini arkadan alarak örüyorum. Üçüncüsünü önden alarak örüyorum. Bakın yine aynısını uyguluyoruz. Parça biraz küçük olduğu için belki zorlanabilirsiniz. Ama eliniz alışınca daha da kolayca örebileceksiniz. Bunu toplamda 5 sıra öreceğiz arkadaşlar. 5 sıra boyunca ördükten sonra birleştirme işlemi yapacağız. Onunla ilgili bilgi vereceğim. Ben hemen örüp geliyorum. Evet, 5 sıra tamamlanmış oldu. İçerisini doldurmuyoruz. El kısmını da kol kısmını da dolum yapılmayacak. Bu şekilde bırakıyoruz. Şimdi örgümü ikiye katlıyorum. Şöyle bir zincir çekiyorum. Karşılıklı olarak bakın şuradan bir ilmek, karşısından bir ilmek, bir sık iğne ile birleştiriyorum. Karşılıklı olarak bakın şöyle alıyorum, bir sık iğne ile birleştiriyorum. 3 tane oldu. 4, 5 ve 6 tane sık iğne ile birleştirmiş oldum. Şimdi bir zincir çekiyorum, kilitliyorum ve ipimi uzun bırakarak dikiş yapacağım için kesiyorum. Bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi bilek kısmının modelini çalışalım. Evet, renkli ipimizle, kahverengi ipimle çok sevdiğim bir ters sık iğne tekniği göstereceğim size. Ters sık iğnelerle ilgili de kanalımda yine videolar bulabilirsiniz. 3 tane değişik tekniği var videom ve kanalımda. Şimdi şöyle ipimi ben düğümleyerek sabitledim. İlk ilmekten şurada bırakmıştık biz. Arka ilmekleri örmüştük, BLO'ları örmüştük. Ön taraftaki ilmekler kalmıştı. Şimdi şöyle tutun. Oradaki bir ilmeğe düğümledim. Şöyle alıyorum bir tane. Şunu da aradan yürüteceğim. Bir zincir yapıyorum. Bir sonrakine, hatta aradan yürütmeyeyim, size daha rahat görün. Ben daha sonra onu saklarım. Tersini öreceğiz. Normal örgü yönüne değil, tersine öreceğiz. Şöyle tığımı geriye çeviriyorum. Bir geriden ilmek alıyorum ve tığımdaki ilmekten geçirdim. Bakın. Bir zincir çekiyorum. Bir geriden tığımla ip alıyorum ve tığımdaki ilmekten geçiriyorum. Zincir çekiyorum. Tığımı bir geriye yürütüyorum. Şöyle göstereyim. Tığımdan ki ilmekten geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakın geriye doğru örüyorum. İlmeği aldım, tığımdakinden geçirdim. Bir zincir çektim. Hepsine aynı işlemi yapıyoruz. Hepsinde bir defa bu işlemi yapıyoruz. Bakın yarısı bitti bile. Şöyle çevirin örgü elinizde. Şöyle tutun, nasıl rahat örecekseniz. Şöyle bakın şuradan alıyorum. İpi çekiyorum, tığımdakinden geçiriyorum. Şöyle biraz sıkıştırayım, çok bol oldu. Yani çok bol da değil, çok sıkı da değil. Bir zincir çekiyorum. Geriden alıyorum, tığımdan geçiriyorum. Yaptıkça buna zaten eliniz alışıyor. Eğer bilmiyorsanız tekniği, rahat olun. Ördükçe ördükçe alışacaksınız. Evet. Sona doğru geliyoruz. 2 tane daha yapalım. Yanlış oldu şöyle. Bir zincir çekmeyi unutmuşuz. Evet.
Şu birleşim yerine geldiğimizde şuradan bir tane alalım, ilmek kaydıralım ve zincir çekelim, ipimizi keselim. Bu ipi de saklayacağız. Şöyle arkadan öne doğru getiriyorum. Şu uçla düğümleyeceğim. Sıkıştırıyorum. Şu ipimi artık çıkarabilirim. Bu uçları içine çekeceğim. Şu çok uzun. Bunu birazcık keselim. Sabitlediğim uçları içeriye alıyorum. Evet. Bakın bitirmiş olduk. Bu koldan bir tane daha yapıyoruz. Sonra dikiş için devam edeceğiz. Kolları da tamamladığımıza göre şimdi dikişe geçebiliriz arkadaşlar. Ortalayacağız kolları. Şöyle bir tanesi böyle, bir tanesi de böyle. Parmaklar yukarıya denk gelecek. Şöyle tam ortasını bulalım öncelikle. Tam ortası için şöyle bir tane iğne geçirebilirim buraya. Evet. Burayı ortası olarak kabul ediyorum. Şimdi şu birleşim noktası ortaya denk gelecek. Şunu yamuk koymuşum. Şöyle dikeceğim. Bakın. Şöyle oval bir şekilde dikmeyi düşünüyorum ben. Şu şekilde. İsterseniz daha yukarıya, isterseniz sadece ortaya da dikebilirsiniz. Benim dikeceğim şöyle olacak. Şuradan şuraya dikeceğim. Bakın. Şöyle çaprazına dikeceğim. Nasıl dikiş yapıyorum? Bir tane tabandan alıyorum. Bir tane koldan alıyorum. Şu şekilde ilmek atlamadan yaparsanız daha muntazam olacaktır. Koldaki ilmekleri boş bırakmayın. Hepsine batın. Bakın şu şekilde dikişimizi yapıyoruz. Başa geldim. Şuradan da şöyle bir tutturalım. Şöyle bir sabitliyorum burada. Ve şöyle içinden tekrar en başa yürütüyorum. Şöyle tekrar bir konumlandıralım. Şu şekilde şöyle cep gibi olması için bir dönüş veriyorum. Denk gelecek yerlerden isterseniz iğneleyerek de dikebilirsiniz. Şu şekilde. Yine bir tane tabandan, bir tane koldan olacak şekilde altından da dikiyoruz. Bakın çok sıkmadan, sıkıştırmadan, çekiştirmeden dikerseniz daha muntazam olacaktır. Şu şekilde bakın iğnenin ucuna denk gelecek şekilde ben sonlandıracağım. Evet. Bu kadar yeterli. İsterseniz şöyle sabitleyelim. Elin içerisinden çekip keselim. Bakın. Bu şekilde dikişimizi yaptık.
Aynı şekilde diğer kolu da dikeceğim. Ben hemen hızlıca dikiyorum. Şimdi diğer kolu da diktim. Şu elleri birleştirebilirsiniz. Bu şekilde bırakabilirsiniz. Ben diğerinde birleştirmemiştim. Şimdi sizlerle bir birleştirelim. Hangisi hoşunuza giderse siz de o şekilde yapabilirsiniz. Birleştirmeden de hoş duruyor. Bunu da birleştirmiş olayım. Şimdi tam ortasından çıkarttım. Diğerinin tam merkezinden, tam ortasından şöyle bir giriyorum iğnemle ve birleştiriyorum. Şöyle tekrar diğerine ortadan bir sıra altına geçiyorum. Şu şekilde tutturmuş olduk. Bu yeterli. Şöyle ortaya geliyorum ve orada ipimi sabitleyip keseceğim. Sabitleme yaptım. Şöyle uzak bir yerden şöyle bir sıra, bir tane daha hatta alıyorum ve ipimi kesiyorum. Evet. Bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi hadi gelin mini kalbi örelim. Birinci parçayı yaparak başlayalım. Öncelikle sihirli halkamı oluşturuyorum. Orta parmağımı doluyorum. Çaprazı görüyorum ve sabitlememi yapıyorum. Halkamın içerisine 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet sık iğnemi dolduruyorum. Çekiyorum, kapatıyorum ve sihirli halkamızı oluşturduk. Bununla ilgili detaylı bir videom var. Onu da linkini bırakayım. Yeni başlayan arkadaşlarım için faydalı olacaktır. Şimdi arkadaşlar ilk sırada ilmek kaydırma ile birleştireceğim. Tığımda bir ilmeğim var. İlk başladığımız sık iğneden ilmeği alıyorum ve tığımdaki ilmeğin içerisinden geçirip kapatıyorum. Bakın şimdi bir zincir çekiyorum ve aynı yere sık iğne yaparak devam edeceğim. 1, 2 sık iğne yapıyorum. Şimdi sıra boyunca her ilmeğe bir arttırma yapacağız. Bu ipimi de şöyle arada yürüteceğim. 2 tanesini yaptık. Başa kadar yürüteceğim ipi. Üçüncü arttırma. Her bir ilmeğe bir arttırma yapıyorum. Yani 2 defa batıyorum. Bakın. Dördüncü yaptım. Beşinciyi yaptım ve altıncıyı yaptım. 6 adet sık iğnemiz vardı. Bunun sayısını biz 2 katına yani 12'ye çıkarmış olacağız. Sayarken karıştırmamak adına ilmek kaydırma yaptığımız için buradan başlayarak sayıyorum. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12. Buraya batmıyoruz. Buraya batarsak sıra sayımız değişir, karışır. Burası ilmek kaydırma yaptığımız yer, buraya atlayacağız. Şimdi zaten ilk sırada bu yuvarlağı bulmak adına ben ilmek kaydırma ile başlıyorum. Şimdi döne döne öreceğiz arkadaşlar. Burayı kullanmıyorum. İlk ilmeğimizden, ilk sık iğnemizden, hatta şunu da araya koyalım. Sık iğne yaparak devam edeceğim. Bakın. Bir sık iğne yapıyorum. Bir üst sırada bir sık iğne, bir arttırma yapacağız. Yani ikinciyi 2 defa batıyorum. Bir tane örüyorum. Bir sonrakine 2 tane batıyorum. Bir örüyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine 2 tane sık iğne yapıyorum. Bir örüyorum, bir arttırıyorum. Bir örüyorum, bir arttırıyorum. Bu işlemi 6 defa tekrar ediyoruz. Ve sonuncuyu yapıyorum. Sıra sonunda toplamda elimizde 18 adet sık iğnemiz olacak. Hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 18. Bakın burada 18. Şimdi bu sıra sonrasında 18 sık iğne koruyarak devam edeceğiz. Ve toplamda 3 sıra herhangi bir değişiklik yapmadan öreceğiz arkadaşlar. Şimdi ben hızlıca 3 sırayı 18 sık iğne olarak örüp geliyorum.
3 sıra olarak ördüm. Toplamda 2, 4, 6 sıra oluşmuş oldu. Şimdi son sık iğneyi yaptım. Bir sonraki ilmeğe yine tığımdaki ilmeğin içinden geçiriyorum. Bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Şöyle ipimi kısa kesiyorum. Şöyle içinden çekiyorum. Şöyle arkadan öne doğru alalım. Başlangıç noktamız belli olsun. Bu ipi de içeriye çekiyorum tığımın yardımıyla. Bu da içeride kalacak. Şimdi bu parçayı bekletiyorum. Bu bizim birinci parçamız arkadaşlar. Aynısından bir tane daha yapıyoruz. Hemen hızlıca örüyorum ben ve daha sonra nasıl birleştireceğiz onu göstereceğim. Şimdi ikinci parçayı da ördüm, tamamladım. Aynı noktaya getirdim. Son sık iğnemizi yaptık. Bir sonrakinden yine ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi yapacağımız yöntemle arada herhangi bir boşluk olmadan kalbimizi yapıyor olacağız arkadaşlar. İki parçayı birbirine birleştiriyor olacağız. Şimdi yapmamız gereken, ilmek kaydırmayı yaptıktan sonra bakın bekletiyorum. Burada ilmek kaydırma yaptığımız sık iğneyi alıyorum. Yine ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Bakın şurayı kullandık. İlmek kaydırma yaptığımız bölümü kullandık. Lobu kullandık. Şimdi bir sonrakinden direkt sık iğne yaparak örmeye devam edeceğim. 1 2 3 4 5 6 her bir ilmeğe bir sık iğne yapıyorum. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 sık iğneyi tamamladım. Bakın şimdi ilmek kaydırmayla birleştirdim. İlmek kaydırma yaptığımız yere 18 diğer parçaya geçtim, yani birinci parçaya geçtim. 18 sık iğne ördüm. Birinci parçanın etrafını tamamen döndüm. Şimdi ikinci parçaya geçeceğim. Ve buradan da ilk sık iğneden, bakın şurada ilk sık iğneden hemen başlıyorum. 1 2 3 4 5 yine her bir ilmeğe bir tane, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 şöyle çevireyim, 17 ve 18 sık iğnemizi tamamladık. Şimdi buraya geldiğinizde bizim burası başlangıç noktamız olacak. Birleştirip geldiğimiz yer. Burada karışabilir arkadaşlar. Hangisine batacağınız, şurada hangi sık iğneyi alacağınız. O yüzden şuradan geriden sayarak gelin. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Bakın şuradaki sık iğneyi almam gerekiyor. Bunu atlarsanız sayınız değişecektir. Şimdi şurası olacak. Orayı tutuyorum. Kaybetmiyorum ve hemen o noktaya bir sık iğne yaparak devam edeceğim. Şimdi buraya bir ilmek belirleyici koyalım. Şöyle ilmek belirleyicimi takıyorum. İlk sık iğnem diye. Bu ipleri de içeriye çekeceğim. Şöyle tığımın yardımıyla alabilirim. Tabii ince kalınlıkta iplerle ördüğünüzde tığla böyle çekmek örgü formuna zarar verir. İğneyle yapmanızı tavsiye ederim. Kalın ip olduğu için şu an ben rahatlıkla çekebiliyorum. Bunları içeride zaten elyafla saklamış olacağız. İçeride kalacak bu iplerin uçları. Şimdi bir sıramızı biz düz bir şekilde örmüş olduk. 18
sık iğne, iki taraftan da ördük. Toplamda 36 sık iğnelik bir sıra tamamlamış olduk. Şimdi azaltmaya geçiyoruz hemen. 8. sıradayız. Bakın 2, 4, 6 sıra örmüştük. Bir sıra düz ördük ve 8. sıradayız. Birinci sık iğnemi örmüştüm. Hemen ikinci sık iğnem, üçüncü sık iğnem ve dördüncü sık iğnemi örüyorum. Bir tane azaltma yapıyorum. Bakın ben şu ön loblarından ön ilmekleri alıyorum. İkisini bir kapatıyorum. Bir tane azaltma yapmış olduk. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4 tane sık iğne örüyorum. İkisinin ön tarafını alıp birlikte kapatıyorum. Arttırma eksiltmelerle ilgili de detaylı bir videom var. Açıklama kısmına ekleyeceğim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 tane örüyorum ve ön ilmekten alarak azaltıyorum. Azaltma ile ilgili de farklı teknikler var. Onları da videolarımda verdim. Açıklamada ekleyeceğim videodan izleyebilirsiniz. Şimdi 1, 2, 3, 4. Bir azaltıyorum. Kaç tane yapacağız bunu? Toplamda bu sıra boyunca 6 defa 4 ör, bir azalt yapıyoruz arkadaşlar. 2, 3, 4. Şimdi bir tane azaltıyorum. Bakalım. 1, 2, 3, 4. Sonuncuyu yapıyoruz. Şunları alacağım. 36 taneydi sık iğnemiz. Bu sıra sonunda biz 30'a düşürmüş olduk. Bakalım. Bir sayalım hemen. Şunu çıkarıyorum. Çıkardığım ilmekten başlayacağım saymaya. Bakın çıkarttığınızda ilmek belirleyiciniz, farklı renkli ip de kullanabilirsiniz. Şu ilmeği atlamayın mutlaka. Arada şöyle yaptığınızda çünkü kayboluyor. Bunu aradaki ilmeklere mutlaka dikkat edin. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Bakın 30 sık iğneyi bulmuş olduk. Şimdi yine devam ediyorum azaltmalarla. Buradaki sık iğneyi atlamadan hemen yapıyorum ilkini. 1, 2, 3 sık iğne yapıyorum. İlmek belirleyicimi takıyorum kaybetmemek için. Evet. Şöyle alttan daha rahat. Hemen ön ilmeklerden alıyorum. Bir tane azaltıyorum. 1, 2, 3 sık iğne örüyorum. Bir tane azaltıyorum. Sürekli azaltarak devam etmeyeceğiz. Aralarda farklı sıra geçişlerimiz olacak. 1, 2, 3 tane örüyorum. Bir tane azaltıyorum. 1, 2, 3 tane örüyorum. Bir tane azaltıyorum. 1, 2, 3 ör. Bir azalt. 1, 2, 3 ör. Bir tane azalt. Evet. Hemen bakıyorum. Mutlaka sayarak, ilmeklerinizi kontrol ederek ilerlemenizi tavsiye ederim amigurumi'de. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ve 24 tane sık iğnemiz var. Şimdi bir sıra daha azaltma yapalım. 10. sıradayız. 1, 2 öreceğim. Bir tane azaltacağım. İlmek belirleyicimi takıyorum. İlk ördüğüm sık iğneye takıyorum. 1, 2 örüyorum. Henüz doldurmadım içine. Azaltmamızı yaptık. 1, 2 örüyorum. Bir azaltıyorum. 1, 2 örüyorum. Bir azaltıyorum. 1, 2 ör. Bir azalt. 1,
2 ör, 1 azalt. Evet. Şimdi ördüğümüz alan daraldıkça tabii bu ilmek belirleyici bizi zorlaştıracak işimizi gibi. Bakın bu şekilde dolum yapmadan da kullanabileceğiniz çok güzel bir motif ortaya çıkmış oluyor. İsterseniz bunları yeleklerde, atkılarda, eldivenlerde, kupalarda, çeşitli alanlarda motif olarak da dikerek, yapıştırarak kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar 11. sıradayız. Elimizde 18 tane sık iğnemiz var. Şuradan hemen bir yapıyorum, bakın. 18 ilmeği bu sırada hiç değiştirmeden öreceğim. Birinciyi ördüm. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18. 18 tamamladık. Artık dolum yapalım. Şöyle arasını açıyorum. Tığımın yardımıyla, arkasının yardımıyla. Şöyle bir miktar elyaf alıyorum ve içini doldurmaya başlıyorum. Bir tarafı doldurduktan sonra diğer tarafına da dolum yapmaya başlayacağım. Şimdi bu bir miktar da bu tarafa dolduralım. Şöyle parmağımla da destekliyorum. Tığımın arkasıyla gittiğinden emin oluyorum. Şunları hatta şöyle bırakalım bir. Şimdi kontrollü olarak dolduracağım. Parmaklarımla yokluyorum. Boşluk kalmasını istemiyorum. Zamanla örgünüz deforme olur. Güzelce doldurmanız gerekli. İlmek aralarını açmayacak kadar sıkı bir şekilde doldurun. Bakın. Bakın. Bunda boşluk var. Hemen burayı da bir miktar daha alalım ve dolduralım. Evet. Bu kadar kafi şimdilik. Ördükçe yine doldurmaya devam edeceğiz. Şimdi 12. sıradayım. Bir öreceğim, bir azaltacağım. Bir örüyorum, bir azaltıyorum. Bir örüyorum, bir azaltıyorum. 2. Bakın parmağımla da destekliyorum. Elyaf tığımın arasına karışmasın diye. Bir ördüm, bir azalttım. 3. Bir ördüm, bir azalttım. 4. Bir ördüm, bir azalttım. 5. Bir ördüm, bir azalttım ve 6'yı buldum. 6 kez tekrar ettim. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane sık iğneyi buldum. Şimdi 13. sırada yine herhangi bir işlem yapmıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sık iğnemi örüyorum. Ve 14. sıramızda son azaltmamızı yapacağız şimdi arkadaşlar. Yapmadan önce yine hafif bir elyaf doluma yapalım. Şöyle bir miktar alacağım. Boşluğu dolduracağım. Çünkü bu sıradan sonra elyaf dolumu yapamayız. Kapatıyor olacağız sonrasında da. Boşluklara doğru ilerletelim. Şu tarafta boşluğum var mesela. Evet. Bu kadarı kafi, benim için yeterli. Şimdi azaltmalarla devam ediyorum. Bir azaltma, direkt azaltma yapıyorum. İkinci azaltmam,
Dış ilmekler. Bakın ilmeklerin dışını alıyorum. 3. Elyafın gelmemesine dikkat etmeye çalışıyorum. 4. 5 ve 6. Şimdi bitirdik. Nasıl kapatacağız? Bir sonraki ilmeğe şöyle tamamını sokuyorum tığıma. İlmek kaydırma, bak tığımın içinden geçirdim. Şöyle ipimi hafif uzunca kesiyorum. Dikiş için. Şöyle iğnemi alıyorum hemen. Ve ipimi geçirdim. Şimdi şöyle ben dışarıdan içeriye doğru ilmeklerin bakın dışındaki kısımları alıyorum ve toparlıyorum ilmeklerimi. 6 tane sık iğnemiz vardı. Hepsinden bu şekilde dış ilmeğin dış tarafından geçirerek kapatıyorum. Şundan da bir geçirelim ve çekiyorum. Bakın ne kadar muntazam oldu, gördünüz mü? Evet. Şimdi şöyle uzak bir yerden çıkalım. Bakın şöyle ilmek aralarından görüntüyü bozmayacak şekilde şöyle tamamlayacak şekilde birkaç tane geçiş yapıyorum. Bir tane de nereden yapalım? Şuradan uzak bir yerden çıkalım. Ve buradaki ipimi de kesiyorum. Şimdi tamamlamış olduk kupa kılıfımızı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz şekilde. Hadi gelin bardağımızı kupamıza takalım. Şöyle çıkarıyorum kalbi. Çok basit, pratik şekilde kullanabileceğiz. Bakın çok muntazam, çok güzel, çok şirin oldu. Kalbi de yerleştiriyorum. Şöyle. Bir projemizin daha sonuna gelmiş olduk. Hepimizin ellerine sağlık arkadaşlarım. Kanalıma ücretsiz abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Yeni projelerimden haberdar olabilmek adına. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.